Timur, Korkut'un yaptığı plan yüzünden annesiyle Reyhan arasında kalmışken, yaptığı akıllıca hamle sayesinde bu hengameden kurtulmayı başardı. Normal şartlarda Timur'un iki mezarı birden açması imkansızdı. Ancak o zekice bir yöntemle mezarların ortasını kazdı. Böylece hem Reyhan hem de annesi kurtulmuş oldu. Bölümdeki asıl çarpıcı nokta ise Timur'un Zaro Ağa'ya olan zaafının ortaya çıkmasıydı. Bunun yanında yeni bölümde Zafer'in dışarıda olması Zülfikar'ın kararlarını da iyice sorgulatacak. Korkut karakteri sadece 3 bölümde bile izleyiciye harika bir seyir zevki verdi. Veliaht dizisinin hikayesini anlatırken konuları gereksiz yere uzatmaması büyük bir artı. Fakat bu durum madalyonun diğer yüzünde üzücü bir ihtimali de barındırıyor. Peki Veliaht final mi yapacak? Yeni bölümde neler olacak? Zülfikar, Zafer'in dışarı çıkmasıyla ne yapacak? Ve en önemlisi, vezirin asıl planı ne? Gelin hep birlikte incelemeye başlayalım. Tabii öncesinde videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle Veliaht dizisi her ne kadar güzel reytinglerle yayına başlasa da son yayınlanan bölümüyle ciddi bir düşüş yaşadı. Halbuki yılbaşı tatili öncesinde oldukça güçlü bir bölümle kapanış yapmıştı. Görünen o ki izleyici, rakip dizi olan Halef'i izlemeyi tercih etmiş. Bu reytinglerle dizinin uzun süre devam etmesi zor gözüküyor. Şu an için alınmış bir final kararı olmasa da muhtemelen ikinci bir sezon göremeyeceğiz. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Biliyorsunuz ki Korkut'un Zülfikar Ağa'yı tuzağa düşürdüğü sahnede Timur'un en büyük korkusunun gerçek kimliğinin ortaya çıkması olduğunu gördük. Hatta bunun için Zaro Ağa'yı tehlikeye atmayı bile göze aldı. Çünkü Yahya'nın gerçeği öğrenmesi demek, Timur'un Otogar'daki Karslı kimliğinin yok olması demekti. Otogar şu an Timur'u kabullenmiş durumda. Ancak bunun en büyük sebebi onun Karslı çatısı altından gelip Zülfikar Ağa'nın oğlu olarak ortaya çıkması. Fakat Korkut'un bile ufak bir araştırmayla öğrenebildiği bu gerçek kimlik meselesi Zafer'in dışarı çıkıp kendisini Timur olarak tanıtmasıyla iyice karışacak. Zafer adım adım Otogar'daki taht kavgasına dahil olmak için kendi akıl oyunlarını sahneye koyacak. Peki Zülfikar bu duruma nasıl tepki verecek? Zülfikar geri döner dönmez kendisini büyük bir kargaşanın içinde bulduğu için henüz olup bitenden tam haberdar değil. Nitekim vezirin ona sürekli eksik bilgi vermesi de bu durumu körüklüyor. Ancak Zülfikar için de işler çıkmaza girdi. Timur'un her hareketiyle veliaht olabileceğini net bir şekilde gördü. Zafer ise yıllarca travmalarına hapsolduğu için Zülfikar için tam bir kapalı kutu. Zülfikar'ın Timur ile Zafer arasında kalacağı bir sürece giriyoruz. Üstelik her şeyin açığa çıkmasından korktuğu için Zafer'in kendisini Timur olarak tanıtmasından hiç hoşnut olmayacak. Yine de biliyoruz ki Zafer'in ipleri aslında Timur'un elinde. Çünkü Zafer de gerçekte Zaro'nun oğlu değil ve bu sırrın duyulmasını asla istemez. Bu yüzden Zafer her ne kadar mücadele etse de bir noktada Timur'a bağlı hareket etmek zorunda kalacak. Bu baskı zamanla Zafer'in Timur'u tamamen ortadan kaldırmak istemesine yol açabilir. Buradaki bir diğer kritik konu ise Yahya. Yahya, Zafer'in tavırlarından onun başka biri olduğunu çoktan sezdi. Dizinin kırılma noktası Yahya'nın bu gerçeği resmen öğrenmesi olacak. Gelelim vezirin planına. Vezir, ipleri Timur'a kaptırmış gibi görünse de en büyük güvencesi hala kudret. Üstelik hala Zaro'nun en has adamı pozisyonunda. Vezir bu satranç tahtasındaki en kilit isim. Öyle ki gönüllü kimin öldürdüğüne dair her şeyi muhtemelen o biliyor. Her adımını sabırla ve dikkatle atıyor. Vezirin bir sonraki planı Zafer üzerinden Timur'u devirmek olacak. Hatırlarsanız Timur ilk geldiğinde ona Otogar'daki düzeni anlatan kişi vezirdi. Şimdi aynı şekilde Zafer'e akıl hocalığı yaparak onu Timur'un üzerine salacak. Evet dostlarım, sizce Yahya Zafer'in kim olduğunu ne zaman öğrenecek? Yorumlarınızı ve teorilerinizi aşağıda bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.